Çizgi Molası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Kayıp Kıta'nın yeni yayınlayacağı Junji Ito Çarpık Dünyalar Artbook'una ve de yeni Junji Ito manga kutulu setlere bir bakış atalım, inceleyelim istedim. Alışveriş videosuna benzer video olacak. Arkadaşlar bunlar henüz internette satışa açılmadı. Ancak ben bunları İzmir'deki Junji Ito etkinliğinden alma fırsatım oldu. Junji Ito İzmir etkinliği için ayrı video yayınlamıştım. Ancak bu ürünleri tanıtmak için size ayrı bir video yapmak istedim. Eminim merak eden arkadaşlar vardır. Alıp almayacağını değerlendiren arkadaşlar vardır. Onlara da yardımcı olmak istedim özellikle. Yani Junji Ito aslında benim için şu anda biraz daha böyle İngilizce guilty pleasure yani ya da böyle bir gizli haz tarzı bir şey oldu. Türkçe ifade etmeye çalışırsak. Özellikle manga formatında korku okumak benim açıkçası hoşuma gitti yani. Kısaca böyle. Hadi şimdi gelin ürünlere bakalım. Kara Paradox bu yeni çıkacak olan 3 kutulu setten en ince olanı. Evet arkadaşlar ben bu kutulu setleri Junji Ito Türkiye yani daha doğrusu İzmir etkinliğinde alma şansına sahip oldum. Size de önden gösterebiliyorum böylece. Bakalım içinde neler varmış. Ben de sizinle orada ilk defa açıyorum. İnanmazsınız ama aldığımdan beri açmadım. İncelemedim. Yine böyle kartpostallar var. İnternette tanışan, intihar etme amacında olup da birlikte tanışan bir grup insanın yaşadığı garip olayları konu alıyor. Doğaüstü olayları. Yine bir bez cildimiz var. Yani olaylar sonra çok farklı bir hal alıyor herhalde. Bu grup böyle tanışıp bir araya geldikten sonra doğaüstü olaylar yaşanıyor. Ve bu da bez cilt. Evet çok kalın değil bu ciltler. Şöyle göstereyim. Yine bir pin ve bez çanta var. Bu şekilde. Birkaç sayfada şöyle spoiler yemeden içine bakalım. Bölümlere ayrılmış bir hikaye. Evet çizimler yine alıştığımız gibi Junji Ito'dan güzel. Yani kısaca böyle. Okuyunca bir değerlendiririz belki. Diğer bir kutulu setimiz mezarlar. Önce bir yine kutuya bakalım. Kutunun baskısı bu şekilde. İçinde de bu sefer stickerlar gelmiş arkadaşlar. Kartpostallar bu şekilde. Evet yine bir bez cilt. Daha kalın bir cilt bu. Yine bir soft. Soft cilt de oldukça kalın. Şöyle bir pin. Salyangoz kız mı oluyor sanırım bu. Ve yine bir çanta. Bez çantamız var. Evet bu mezarlar mangasının konusu da arkadaşlarının daveti üzerine tuhaf bir kasabaya giderken iki kardeş yolda bir kaza yaşıyorlar. Ve sonrasında da bu olayı örtbas ederken gittikleri bu tuhaf kasabada yaşadıkları acayip böyle muhtemelen doğaüstü olayları konu alıyormuş. Ama tek hikaye bu değil. Yani pek çok hikaye var içinde başka. Yine bir kısa hikayeler seçkisi diyebiliriz. Bu bana tanıdık geldi ya. Sanki okumamış mıydım ben bunu? Başka bir seçkide. İlginç. Evet mezarlar da bu şekilde. Ve yeni çıkacak kutulu setlerden sonuncusu Soichi. Bundan sonra da Artbook'u göstereceğim size. Bu Soichi'de aslında en ilgimi çeken buydu. Yani yaralarından bir tanesini alsam sadece bunu alacaktım sanırım ama dayanamadım. Üçünü de aldım ben. Size de göstermek amaçlı. İçine bakalım. Kartpostallar. Yine bir çıkartma var. Çıkartmalar var içinde. Güzelmiş bu da. Yani kapak ve karakter çok ilgi çekici duruyor. O yüzden merak ettim ben bunu açıkçası. Yine kalın bir manga. Junji Ito'nun en sevilen işlerindenmiş anladığım kadarıyla. Yine bir bez cildimiz de var içinde. Yani aslında kutulu seti alınca arkadaşlar böyle ikisini birden almış oluyorsunuz. Bu şekilde. Soichi pinimiz var. Ve tabii ki bez çanta. Evet, bu mangadaki hikayeler de anladığım kadarıyla tamamen bu Soichi karakteri üzerine kurulu. Konu olarak da bu Soichi karakteri bir ortaokul öğrencisiymiş ve işte o kapakta gördüğünüz gibi ağzında çiviler geveleyen, çiviler çiğneyen garip bir çocuğu konu alıyor. Bu çocuk beddua ederek, lanet ederek başka insanların başına kötü bir şey gelmesini sağladığı bir güçleri olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla. Biz de bu karakterin etrafında şekillenen bu garip öyküleri okuyoruz. Bakalım en ilgimi çeken bu oldu aslında. Okuyunca anlarız gerçekten güzelmiş.
Evet, son olarak da Artbook'a bir göz atacağız arkadaşlar. Yani boyut oldukça büyük. Şöyle bir yanında bir standart bir manga ile karşılaştırırsanız anlarsınız. Ve bu şömiz içte de böyle bir baskı var. Şömiz biraz arkadaşlar kalın bir hamur kağıttan gibi. Yani aslında bu biraz daha parlak kağıt olsa, film kağıt olsa daha güzel olurdu sanki. Şömizini çıkaralım. Bu tarafta arka iç basım. Yani şömizi çıkardığınızda içte bir sıvama yok arkadaşlar. Bu şekilde simsiyah sert kapak. Bu arada bu şömizde sırttaki şu göz hoşuma gitti. Ama yani size kitaplıktan baktığında rahatsız olabilirsiniz biraz. Evet, ben bu artbook'u etkinlikten aldığım için burada bir Junji Ito imzası var. Hani daha sonra satın alanlara da imzalı mı verilecek onu bilmiyorum. Emin değilim ama kesin bir bilgim yok. Sayfa olarak bazı sayfalar arkadaşlar siyah beyaz. Onlar kuşe değil anladığım kadarıyla. Arkada bazı bilgiler de var. Çizimlerle ilgili güzel içindekiler kısmı var. En arkada. Ya kuşe değil ama bu da parlak bir baskı gibi duruyor. Güzel arka kısmı. Diğer çoğu sayfada kuşe aslında. Ben size artık sayfalarda baş başa bırakayım. Ve bu şekilde ben genel olarak Artbook'u kaliteli buldum arkadaşlar. Bir iki ufak detay dışında gerçekten çok özel bir iş olmuş. Kayıp Kıta'ya da tebrikler. Umarım satışları bol olur. Kapanış olarak toparlamak gerekirse kutulu setler biraz tabii fiyatlı olduğu için ve asıl önemli olan da biraz da yer kapladığı için bence koleksiyonerlere hitap ediyor. Aslında ben bu üçünü birden de almayacaktım ilk başta. Yani üçünü birden almak yerine aslında ben bir tanesini almayı düşünmüştüm ama orada biraz gaza geldim. Sizin için de incelemek istedim bu ürünleri. Yani gerçekten biraz daha bu işe koleksiyonerlik gözüyle bakıyorsanız ve hani bu kutuları biriktirip birlikte saklayabilecek yeriniz de varsa ki benim biraz yerim daralmaya başladı açıkçası. Bu kutulu setleri almayı değerlendirebilirsiniz. Ama onun dışında ben sadece okumak istiyorum, merak ediyorum. Hani kutulu şekilde bulundurmak ya da iki versiyonu birden olması benim için önemli değil ya da içinde gelen ufak ekstralar çok da ilgimi çekmiyor diyorsanız direkt düz mangayı da alabilirsiniz yani. Bu arada ufak bir not aldım arkadaşlar. Bunların fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında. Öncelikle fiyatlardan bahsedeyim. Aynı fiyat olursa bu tabii ki. Değişmezse Mezarlar 950 TL. Soichi kutulu seti 950 TL. Kara Paradox 800 TL. Bunlar kutulu set fiyatları. Artbook almak isterseniz de 900 TL olarak belirlenmiş fiyat. Bunların satışa açılma tarihleri de Artbook 5 Haziran'da satışa açılacak. Kutulu setler 14 Haziran pazar akşamı satışa açılacakmış. Ve bu kutulu setlerin her biri 1000 adet limitli olacakmış.
16 Haziran'da da bu mangaların düz, şömizli ve bez ciltli versiyonları satışa açılacak. Aynı zamanda sanırım bu etkinliklerde merch olarak sattıkları Junji Ito Collection lisanslı ürünlerde 5 Haziran'da satışa açılacakmış. Umarım bu lisanslı ürünler arasında o Uzumaki kupası falan vardır. Ben direkt kaparım yani onu. Hem Uzumaki'yi seviyorum hem böyle kupa daha hoş geliyor bana yani koleksiyon olarak. Peki şimdi yorum sırası sizde. En sevdiğiniz Junji Ito mangası nedir? Aşağıda yorumlara yazın. Ben de okumadıklarımı tamamladıktan sonra belki bir ranking sıralama videosu yapabilirim. Belki bir iki de Junji Ito incelemesi de gelebilir. Bu tarz içeriklerin de devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.